Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemeklerin yanına şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Ben tarifimi 1 adet büyük boy patatesten hazırladım. Bayağı büyük gördüğünüz gibi. Kullandığım patates 2 adet orta büyüklükteki patatesten de hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Patatesi ortadan 4'e böldükten sonra çok kalın olmayacak şekilde dilimliyorum. Eğer daha küçük patatesten hazırlarsanız 2'ye bölerek de bu şekilde dilimleyebilirsiniz. Uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum ve kızdırıyorum. Kestiğim patatesleri, dilimlediğim patatesleri kızartacağım. Yağ kızdıktan sonra bu işlemi fırınlayarak da yapabilirsiniz. Daha hafif olsun isterseniz patatesleri fırında pişirdikten sonra da diğer işlemleri yapabilirsiniz. Bu da bir diğer alternatif. Patatesleri ara ara karıştırarak kızartıyorum. Kızaran patatesleri alıyorum ayrı bir tabağa. Benim patateslerim tam kızartmalık değilmiş. Yani bizim tabirimizle sarı patateslerden değilmiş. Bu sebeple birazcık karardı kızarınca gördüğünüz gibi. Bunu da bu aşamada açıklamak istedim. Tam kızartmalık sarı patateslerden olunca kızarınca da gayet güzel oluyor rengi. Altın sarısında oluyor. Ama buna takılmamanızı öneririm. Lezzeti gayet iyiydi. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını aynı tavaya alarak eritiyorum. Diğer tarafta kırmızı biber, 2 tane kırmızı biberi küçük küçük dilimledim. Onları kızartıyorum. Aslında bu biraz atom mantığında oluyor fakat kullandığım biber acı biber değil. Atomda biliyorsunuz acı süs biberlerden hazırlıyoruz atomu, mezeyi. Bunu da sadece kırmızı biberle tereyağlı hazırladım. Lezzeti harika oldu. Üzerine de baharat olarak kırmızı toz biber, tatlı kırmızı toz biber ekledim. Onunla birlikte biraz daha sotelemeye devam ettim. Kullandığım malzemeler bu kadar. Yumuşadı biberlerim gayet güzel bir şekilde pişti. Diğer tarafta sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Uygun bir kaseye bir miktar süzme yoğurdu alıyorum. Süzme yoğurdun üzerine bir diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Rendeleyerek de ekleyebilirsiniz. Ardından üzerine tuzu da ekledikten sonra karıştırıyorum ve sarımsaklı yoğurdum hazır hale geliyor. Tuz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Patateste kullandıysanız sarımsaklı yoğurtta daha az kullanın tuzu, çok tuzlu olmasın. Hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra geriye de son malzememiz olan biberli karışım kalıyor. Onları da üzerine ekledikten sonra nefis mezemiz hazır hale geliyor. Patates lezzetleri seviyorsanız bu tarifi eminim çok beğeneceksiniz. Biz ana yemek yanına zaman zaman bu tarifi hazırlıyoruz ve çok beğenerek tüketiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Eğer acı seviyorsanız bu üzerindeki biberli karışımı acı biberden de yapabilirsiniz. O haliyle de çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.